Selam herkese. Bugün size tabloda line grafik nasıl yapılır buna bakacağız. Bunu yapmak için tablonun içerisindeki örnek Superstore verisini kullanacağız. Örnek Superstore verisi belgelerimin içinde, My Tableau repository'nin içinde, Data Sources'ın içinde. Buradan tablonun sürümünü seçiyorum. Ve burada bulabilirsiniz Sample Superstore verisini. Tablo tarafına geçtim. Buradan Microsoft Excel'e tıkladım ve Data Source'umu seçtim. Excel dosyalarının üzerinde SQL çalıştırmak istiyorsanız buradaki Open'ın yanındaki küçük oka tıklıyoruz. Buradan Open with Legacy Connection seçiyoruz. Bunu seçerek dosyaya bağlandığınız zaman artık Excel'in üzerine SQL kodlarınızı çalıştırabilirsiniz. Normal şekilde Excel dosyasına bağlanıyorum. Bağlandıktan sonra buradaki Orders tablosuna çift tıklayarak ekranı alıyorum. Buradan Sheet 1'e geçtim. İlk videomda tablonun genel özelliklerinden bahsetmiştim. Eğer onu izlemediyseniz kart bırakacağım. Oradaki karttan bakabilirsiniz. Şimdi yapmaya başlayalım. Bağlanmış olduğum veride 2 tane tarih alanım var. Bunlardan bir tanesi kargo tarihi, bir tanesi sipariş tarihi. Grafiği oluşturmaya başlayalım. Grafiği oluşturmak için Order Date'i çift tıklayarak ekrana aldım. Sipariş tarihini ekrana aldığım zaman gördüğünüz gibi yanında bir artı ikonu var ve yıl olarak geldi. Tablo tarih alanlarını otomatik tanıyor ve içerisinde hiyerarşik olarak tutuyor. Ne demek istiyorum? Hiyerarşik olarak tutulduğunu yılın yanındaki minik artı ikonundan görebilirsiniz. Ben buraya tıkladığım zaman otomatik olarak çeyrek baza inerim. Tekrar tıkladığımda ay bazına inerim. Tekrar tıkladığımda gün bazına inerim. Bu şekilde verinizde ne kadar zamana bağlı alanınız varsa saniyelere kadar inebilirsiniz. Aynı şekilde buradaki eksili ikonlara tıklayarak da bunu içine toplarım. Peki grafiği üretmek için bir tane ölçüt bilgisine ihtiyacım var. Bunun için satışı kullanacağım. Satışı aldım. Satıra sürükleyip bıraktım. Gördüğünüz gibi line grafiğim hemen üretilmiş oldu. Çeyreği şu şekilde açalım. Şu anda yılın çeyreklik ve aylık satışlarını görüyorum. Eğer ben burada çeyreği görmek istemezsem tutup ekranın dışını sürükleyip bırakmam yeterli. Şu anda ne görüyoruz? Her yıl için aylık olarak satış değişim grafiğini line grafik olarak görüyoruz. Neden line grafik olarak görüyoruz? Çünkü tablo zamana bağlı. Ölçütlerinize bakarken bunu en rahat şekilde line grafik üzerinde gösterebileceğini biliyor ve dolayısıyla size bunu line grafik olarak getiriyor. Diyelim ki hangi ayda ne kadar satış yaptığını görmek istiyorsunuz. O zaman buradaki T ikonuna basarak rakamları üzerine yazdırabilirsiniz. Tekrar bastığımda bunu geri almış olurum. Bütün yılların ortalama satışlarını görmek isterseniz buradaki Data'nın yanındaki Analytics bölmesine geçiyorum ve buradan referans line'ı alıyorum. Table'ın içine bırakıyorum. Table benim görmüş olduğunuz bütün grafiğimdir. Bu şekilde ekranım geliyor. Şu an gördüğünüz gibi bütün yılların ortalamasını çizgi şeklinde çekti ve toplam satışımın ortalamasını bana gösteriyor. Peki burada average yazmasını değil de numara yazmasını istiyorum. Bunun için her zaman burada gördüğünüz label ya da text alanlarını kullanıyoruz. Buradaki label'a tıkladım. Value'yu seçtim. Artık gördüğünüz gibi bütün yılların ortalama satışını 47.858 olarak bana gösteriyor. İsterseniz buradaki line'ın tipini kesikli çizgi yapabilirsiniz. Rengini değiştirebilirsiniz. Çizginin üzerinde kalan alan şu şekilde mavi yapalım. Altta kalan alanı da örneğin şöyle bir pembe yapalım ve OK diyelim. Şu anda bütün yılların ortalama satışlarını görüyoruz. Peki eğer her yılın kendi içindeki ortalama satışını görmek isteseydik, çizginin üzerine sağ tıklıyorum. Buradan edit diyebilirim. Ya da çizginin üzerine normal şekilde tıklayıp buradan da aynı şekilde edit diyebilirim. Şimdi her yılın kendi içerisindeki ortalama satışı görmek için buradan per pane'i seçiyorum ve OK diyorum. Her yılın kendi içindeki ortalama satışını görüyorum ekranda. Burada görmüş olduğunuz her yıl bir pane'dir. Yani hiyerarşik olarak açıyorum ya, yanına bir şeyler getiriyorum. Onun başında kalan alanım, yani bu alanım, yıllarım bir pane'dir. Dolayısıyla ben buradan pane'i seçtiğimde her yılın kendi içindeki ortalama satışlarını göstermiş oluyorum. Yine bir şeye dikkat çekmek isterim bu arada. Otomatik line grafik yaptı. Buradan line grafiğe geçtiğinizde ya da otomatik line grafik olarak bunu kendi seçtiğinde burada 6. bir kutu oluşur. 6. bir shelf oluşur, pet diye. Bu line grafik için geçerli. Shape seçseydik buradaki 6. kutu bir shape olacaktı. Buradan line tipini şu şekilde step step gösterebilirsiniz. Bu şekilde gösterebilirsiniz ya da default olarak bu şekilde gösterebilirsiniz. Eğer buradaki line'ların üzerine noktalar koymak isterseniz Color'dan hangi ay ne kadar satış yaptığınızı da gösterebilirsiniz. İsterseniz tabii ki bu grafikleri geliştirip benim maksimum satışım, minimum satışım ne kadarmış bunları daha farklı renklerle gösterebilirsiniz. Farklı farklı bir sürü şey yapabilirsiniz. Hepsini tek bir videoda şu anda anlatmayacağım. Ama şöyle minik bir şey gösterebilirim isterseniz. Label'a tıklıyorum. Ve buradan diyorum ki üzerine yazsın fakat sadece minimum ve maksimum değerlerimi yazsın.
Artık gördüğünüz gibi her yıl için o yılda yaptığım minimum ve maksimum satışlarımı ekrana yazdırıyorum. Hem de o yıl için yapmış olduğum ortalama satışları ekranda göstermiş oluyorum. Buradaki standart yazan kısmı Enter yaparak grafiği bütün ekranıma sığdırabilirim. Sheet'inize isim vermek için ne yapıyoruz? Üzerine çift tıklıyorum ve şu şekilde Line Charts diyorum. Ya da başlığımı değiştirmek için üzerine çift tıklayabilirim. Buradan seçtikten sonra kalınlaştırabilirim, ortalayabilirim. Çeşitli format ayarlarını buradan yapabiliriz. OK diyorum ve bu şekilde ilk grafiğimizi yapmış olduk. Dinlediğiniz için teşekkürler.